Fikir üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek podcast'ini dinliyorsunuz. 2009 yılında Bitcoin'e blok zincirine taşınmaya başlayan dünya, bugün kripto paralardan akıllı kontratlara, açık kaynak kodlu protokollerden, merkeziyetsiz uygulamalara ve organizasyonlara uzanıyor. Siz de merkeziyetsiz geleceğe giden gelişmeleri, inovasyonları, sektörden haberleri, Furkan Saatçioğlu ve Doğancan Ertaş'ın derlediği ve yorumladığı haftalık Merkeziyetsiz Gelecek podcast'inde dinleyin. Kemerlerinizi bağlayın ve yolculuğun tadını çıkın. Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Ben Darth Vader Ertaş. Ben Furkan Saatçioğlu. Furkan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Darth Vader. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bugün stabil coinler konuşacağımız için Darth Vader olarak gelmeye karar verdim. Ama burası çok sıcak oldu. O yüzden maskem düşecek. Düşür bakalım. Maskemiz düştü. Evet Furkan, bugün stabil coinler konuşacağız. Şeyden mi etkilendin Doğancan? Elizabeth Warren'ın bankalar yerine shady coder'lara finansal sistemi emanet edemeyiz açıklamasına mı dayanarak yaptın bu hareketi? Amerika'yı peki kimlere emanet edeceğiz biz? Amerika'yı böyle dar görüşlülere mi emanet edeceğiz yine? Hala bitmedik mi? Gelecekçi ya futurist biri yok mu burada? Derken valla bu stabil coinlerden ben şundan çok etkilendim. Bu faiz kazanma ve buradaki dövize karşı tutumundaki güçlü yapısından ben çok etkilendim. O yüzden onu konuşmak istiyorum bir noktada. Mesela şunu biliyoruz, sen şimdi Hollanda'dasın. Burada bir bankaya sen euroyu vadeli hesaba versen ne oluyor? Eksi faiz. Eksi faiz alıyorsun. Ya para kaybediyorsun. Banka senin paranı tutmak için sana para kesiyor. Yani Türkiye'de faiz hani ya şu an işte %17, 18'lerde alabiliyorsun. Ki bu hala enflasyonun altında, kötü. Avrupa'da durum hiç böyle değil. Avrupa'da hiç yok. Stabil coinler buna bir çözüm olabilir mi? Bunları bugün konuşalım. Nasıl girmek istersin? Sevgili kripto bilginimiz, kripto simsarımız, sevgili Furkan. Hadi başlayalım. Doğancan, bence her konuya temelden başlamakta fayda var. Stabil kripto para nedir? Bir dinleyicilerimize bunu açıklayalım. Sonra yavaş yavaş adım adım üzerine inşa ederiz. Nasıl sığdıracağız bir bölüme bilmiyorum. Çok konu var ama bir yerden başlamak gerekiyor. Let's go. Hadi başlayalım. Öncelikle stabil kripto para dediğimiz değeri belli bir oranda sabit tutulmaya çalışılan ve genellikle blok zincirler üzerinde token formatında listeli kripto paralara deniyor. Örnek olarak vereceksek 1 dolara sabitlenmiş Tether, USDC gibi örnekler verilebilir. Veya DAI gibi örnekler verilebilir. Güzel bir açıklama oldu kesinlikle. Yani değeri 1 dolar civarında dolaşan burada stabil coinler. Ne kadar stabil tutabilirsek burada coin'i o kadar başarılı oluyor stabil coinler. Yani işte burada Tether var mesela. Stabil coinlerin olayı rezervinde ne kadar o coin'den varsa bir o kadar da dolar olduğunu veya işte o biçimdeki döviz olduğunu söylüyorlar. Burada tabii bununla ilgili işte bu programda zannediyorum konuşacağız. İşte Tether tam o kadar yok rezervinde. Ama burada işte merkeziyetsiz organizmalar var yine stabil coin olarak. Bu da DAI var. Onların belki özeline ineriz. Bir de merkez bankalarının stabil coinleri var. Onlar da aslında güzel bir tercih olabilir. Merkez bankalarının, çünkü yani adamlar zaten dolar rezervleri onlarla yarışamayacak derecede, yani başka kimseyle yarışamaz. Öyle bir noktası da var. Ve o zaman 4 çeşit stabil coin var diyerek bu çeşitlerden başlayalım. Evet. Şimdi 4 çeşit stabil coin'imiz var. Güzelce açıkladın, bazıları bankada para tutmak zorunda dediğin gibi. Ama hepsi bu şekilde çalışmıyor tabii ki. 4'lerden ilki bu formatta. Yani klasik para teminatlı stabil coin'ler, Tether gibi, USDC gibi coin'ler diyor ki bizim rezervlerimizde belli miktarda fon, borçlanma aracı, nakit benzeri ürün var
ve bunları tutarak aslında size blok zincirde bu miktardaki varlığı bir token olarak veriyoruz ve siz de kullanabiliyorsunuz diyor. Burada hani altına dayalı para sistemi vardı ya eskiden. Onun gibi bir mantık yürütebiliriz. Altında değer taşıyan bir varlık var. Bunun dışında kripto teminatlı ürünler var. Mesela DAI var az önce bahsettiğin gibi. Hı hı. Sen belli bir miktarda kriptoyu DAI'nin merkeziyetsiz kontratına yükleyerek onun üzerinde hani 1/3 miktarında falan DAI üretiyorsun ve bunu dolaşıma sokuyorsun. Bunun dışında algoritmik teminatsız stabil kripto paralar var. Tamamen yazılıma dayanarak o miktarı sabit tutmaya çalışıyor. Bunun dışında bir de hibrit model var. Dördüncüsü de bunları farklı kombinasyonlarda bir araya getirerek belli miktarda sana sabit, stabil para vermeye çalışıyor. Genellikle dediğin gibi 1 dolar civarında oynayan bir miktar. Bu alım satım miktarlarına göre 0.997 ile 1.003 arasında oynayabiliyor. Bazı kriz anlarında çok büyük veya artış görebiliyoruz. Burada da insanlar arbitraj fırsatı kovalıyor. Ama genel prensibi bu 4 tane çerçeve üzerinde toplanıyor. Bu şeyi ilk kez duydum bak. Hibrit stabil coin'ler. Diğer anlattıklarını evet, onları konuştuk. Bunlarla ilgili bilgim var ama bu hibrit coin'leri biraz daha açabilir miyiz? Nasıl bunları yapıyorlar? Bunlar da merkeziyetsiz yapılar mı bu DAI gibi? Öyle mi işliyorlar? E, Nasıl oluyor? DAI dediğimiz Burada bu arada o başka bir coin. Yani DAI diye bir coin var. E, evet. DAI Finance hatta. Oradan reklam da yapalım. DAI de MakersDAO adlı şirketin stabil parası. Tamamen merkeziyetsiz ve denetlenebilir bir sistemi var. Bu daha çok kripto teminatlı olanlar merkeziyetsiz sistemin bir parçası oluyorlar. Hibritlerden daha ziyade tamamen kripto teminatlı olanlardı. Çünkü gidiyorsun kriptonu koyuyorsun, DAI'ni üretiyorsun ve kullanıyorsun. Her şey blok zincir üzerinde hareket ediyor. Hibritlerde mesela diyorlar ki işte %50 kadar fonu bankada tutuyoruz sizin için nakit olarak. Geriye kalan %50'yi de donanım yazılım olarak dengeliyoruz veya kripto teminat kullanıyoruz diye bu şekilde hibritliyorlar. Bakmak isteyen kullanıcılarımız olursa Reserve, Saga, Aurora gibi örnekler var bu hibrit coinlere de. Hı hı. Peki bunların kullanım alanları nedir Furkan? Ne alanlarda? Yani bu stabil coin'ler niye var ve ne alanlarda biz bunları kullanabiliriz? Tabii şimdi ilk olarak bu kullanım alanı şöyle başladı. Kripto para alışveriş platformlarına bankalar hesap açmak istemiyordu. Çünkü regülasyonlar çok azdı ve bu nedenle insanların bankadan dolar yollaması bu exchange'lere ve bunu Bitcoin'e, Ethereum'a çevirmesi çok zordu. O yüzden Tether diye bir kripto para çıktı ve bu Tether banka ile anlaşamayan exchange'lere aslında bir kapı açtı ve müşterilerinin riskini minimize etmek için parasını sabit bir değere çevirebilme opsiyonu verdi. Yani siz Bitcoin aldığınızda eğer o exchange'de bunu sadece diğer kripto paralara çevirebiliyorsanız o zaman belli bir risk taşıyorsunuz. Çünkü piyasa düşmeye başlarsa bunu dolara veya euroya çeviremiyorsunuz. Exchange'e bankada destek vermediği için bunu yapıp çekemiyorsunuz da exchange'den. O yüzden bu sabit kripto paralar doğdu. Bu şekilde siz paranızı sabit bir şekilde orada tutabiliyor veya blok zincir üzerinde hareket ettirip cüzdana veya başka bir exchange'e hareket ettirebiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu al-sat yapanlar için değerlendirdiğimiz zaman yani stabil coin almanın nasıl bir mantığı olabilir? Çünkü bu kadar volatil olan bir dünyada ve bu kadar hızlı yükselebilen, kısa zamanda işte karlar yapılabilen bir dünyada böyle bir blok zincir dünyasında stabil coin'e niye böyle bir giriş yapalım veya stabil coin niye kullanılsın? Çok kullanıldığını biliyorum. Farklı alanları var. Senden biraz çıkartmaya çalışıyorum bunu. Evet, evet. Şimdi şöyle diyebiliriz. İki tane temel kullanım alanı var. Birincisi ilk bahsettiğim konudaki gibi tamamen volatil olduğu için piyasa dediğin gibi düşüş risklerini azaltmak için paranın belli bir miktarını korumak adına yatırımcıların kullandığı bir varlık. İkinci tipi merkeziyetsiz finans uygulamalarında görüyoruz. Güzel. Merkeziyetsiz finans uygulamalarında biz bu stabil kripto paralarla örneğin faiz kazanma üzere kullanabiliyoruz veya likidite havuzlarına belli miktarda stabil para sağlayarak insanların merkeziyetsiz olarak birbirleriyle alışveriş yapmasına aracılık ediyoruz. Bu şekilde merkeziyetsiz finans uygulamalarında kullanım alanları da var. Bak şimdi çok güzel konuya değindin. Gerçekten bak elim ayağım titremeye başladı şu an.
faiz kazanmak dedin. Hemen geldik. Faiz kazanmak dedin. Şimdi bu döviz üzerinden, dolar üzerinden yatırarak faiz kazanmak %3, %2,5, %3, bazen %4 böyle bir faiz kazanmak mümkün mü? Nasıl yapıyoruz bunu? E, Bunun yolu nedir? Stabil coin'ler özelinde konuştuğumuzda nasıl oluyor? Birazcık e, çok detayına inmeden de how to'suna girelim. Nasıl Hı hı. olduğuna girelim mi? Tabii. Mesela bazı akıllı kontratlar var. Bu akıllı kontratlar borç almak isteyenle borç vermek isteyeni, parasını değerlendirmek isteyeni buluşturuyor. Siz gidiyorsunuz bu akıllı kontrata belli miktarda stabil para yüklüyorsunuz. Ve bu insanlar sizin paranızı borç alarak almak istiyorlar. Burada bir denge var. Ne kadar çok insan borç almak istiyorsa ve elde ne kadar az borç veren varsa sizi ödüllendirme miktarı, buna teşvik etme, daha çok para yüklemenizi teşvik etme miktarı daha fazla olduğu için daha yüksek faiz veriyor. Eğer çok fazla para sağlayan yani borç veren varsa ve borç veren azsa bu yüzde aynı şekilde düşüyor. Bu bir kullanım alanı. Hı hı. Veya merkeziyetsiz bir borsaya gittiniz. Bu borsada insanlar alım satım yapıyor ve her an alacakları ve verecekleri varlık orada müsait olmayabilir. Siz likidite sağlayıcı olarak belli miktarda stabil paranızı bu havuzlara koyuyorsunuz. Bu havuzlardan insanlar alıp verebiliyor ve sistem de sizi akıllı kontrat üstünden otomatik olarak ödüllendiriyor. Bu ikisi de farklı şekilde para kazanma yöntemi stabil paralarla. Kesinlikle ve stabil olduğu için burada tabii diğer diğer enstrümanlara göre işte Bitcoin veya diğer işte coinlere göre çok daha az risk var. E, Çünkü yani 1 dolar neyse işte bir Tether, bir DAI, bir efendim USDC her zaman 1 dolar kalıyor. Yani işte 0,92'ye en fazla iniyor. Bir ara öyleydi dün baktığımda. İşte bazen 1,03'lere çıkıyor. Ama yani orada dolaşıyor yani sonuçta ne alacağın ne vereceğin belli. Ve onun üzerinden bir faiz kazanabilmek çok güzel. Birkaç tane şeyden bahsedelim mi? Bununla ilgili hani hangi platforma gitsek nasıl bir kaynak buluruz? Hmm. Birkaç tane de ondan hani merak edene bu noktada nereye gideceğim? Peki nerede yapacağım? Bu işlemleri nasıl yapabilirim ki? Diyen benim gibi böyle meraklı insanlara da bir içerik verelim mi? Tabii ki. Şimdi pek çok bunun hakkında öğretici platform ve doğrudan bu platformları bulabileceğiniz kaynaklar var. Birkaç tanesini link olarak hatta aşağıda bırakabiliriz. Ama Hı hı. genellikle tüm bu platformların analitiklerini bir araya getiren siteler, DeFi Pulse gibi, Dune Analytics gibi, bunlara gittiğinizde tüm resmi görebiliyorsunuz. Hangi akıllı kontratta ne kadar para kitli, ne tür işlem yapılıyor, merkeziyetsiz borsa mı yoksa borç verme, borç alma platformu bu farklılıkları görebiliyorsunuz. Onların kendi sağladığı eğitim kaynakları da var. Ama bulursak güzel bir hani akıl merkeziyetsiz finansa giriş şeklinde bir eğitim kaynağını da linke bırakabiliriz. Hı hı. Tamamdır. Bunları da linkte bulabilirsiniz diyelim ve bu noktada şöyle bir geçen hafta konuştuğumuz konudan hemen e, bir toparlama yaparsak bir büyük ölçekte yani makro ölçekte de bu konuya değinirsek şimdi B-Word'de şunu konuştular Elon Musk işte Jack Dorsey, Cathie Wood, diğer Steve Lee galiba adamın adı Evet, değil mi? Steve. Aynen Fantastic Four. Bak ben onları çok seviyorum arkadaşları. Onlar da şunu konuştular 45. dakika civarında. Bu Avrupa'daki özellikle e, eksi faiz durumunun çözümü için Bitcoin'in ve işte bu kripto dünyasının bir çözüm olabileceğinden bahsettiler ve buna aslında tam olarak bu çözümün nasıl olabileceği biraz daha somut ölçekte baktığımız zaman böyle bir yol izlenebiliyor bunda. Ve işte sen şimdi Avrupa'da yaşayan biri olarak dolarını faize koyduğun zaman Türkiye'de bile yani faize koyduğun zaman aldığın yani çok o kadar cüzi ki yani mümkün değil yani hiç oradan bir getiri olması. Ama burada koyduğun zaman işte %3'ler burada dolar bazında baktığımız zaman elde başka hiçbir yerde elde edemeyeceğin e, bir yani faiz getirisi elde ediyorsun ve bu noktada da bankalara gerçekten alternatif olmasında e, önünü çok açıyor blok zincirin ve nasıl diyelim bu ekosistemin. Evet, aynen öyle.
Katılıyorum sana bu konuda. Çünkü bankalar pek fazla kısıtlamaya tabi. Yani merkez bankaları enflasyonla uğraşıyor. Bu nedenle belli politikalar güdüp faizi buna göre belirliyor. Olabildiğince sabit tutmaya çalışıyorlar faizleri. Ama bu ortamda daha serbest piyasa olduğu için, tamamen borç verenle alan arasındaki ilişkiyi dinamik olarak dengelediği için daha değişken ve dolayısıyla daha yüksek faiz oranları verebiliyor. Hı hı. Kesinlikle. Peki, biraz daha haberlere doğru yönelelim. Şimdi bu stabil coinlerden Tether var tabii. İlklerinden biri zannediyorum ki ve Evet. e, yani çok da en büyük tanınanı o şu an. Ama bu merkeziyetçi bir yapıda tabii. O yüzden de biz çok tabii biraz o taraftan bakıyoruz. Çünkü merkeziyetsiz yapıları severiz. Hele Furkan merkeziyetçi bir şey gördü mü hemen kaçıyor. Şimdi niye bu Tether patlamaya hazır bir bomba diye burada notlarımız arasında var. Tether neden patlamaya hazır bir bomba olarak görüyorsun Furkan? Tether çok tartışmalı bir konu. Çünkü Tether'i başta çıktığında gerçekten hiçbir raporu yoktu. Yani arkasında ne kadar nakit var, sadece sözleri vardı. Şu kadar nakit tutuyoruz. Önce dediler ki birebir tüm Tether'de listenilen dolarları bankada tutuyoruz. Ama bu bankanın hangisi olduğunu açıklayamayız, yoksa banka bizi kapatır dediler. Daha sonra e, bu birebir iddiası biraz daha, tamam birebir ama hepsi nakit değil, nakit ve nakit ve benzeri dediler. Daha sonra insanlar üzerine gidince bu konunun, hepsi de nakit ve nakit benzeri değil, bazıları bono, bazıları borçlanma aracı dediler. Sonra birkaç tane rapor yayınlandı, işte gerçekten bankada şöyle tutuyoruz dediler ama bankalar çok küçük çapta, bilinmeyen bankalar, o yüzden pek güven vermedi. Bu şekilde bir hikayesi var, pek çok soruşturma geçirdi Tether bu konuda. En son hatta geçirdiği bir soruşturmada, şimdi tamam belki şu anda dediği gibi varlıklar var. Çünkü son yayınladığı raporda %75'e yakını nakit ve nakit benzeri varlıklar. Onun dışında %12,5 düzeyinde garanti edilmiş krediler, %10 civarında bono ve emtialar tutuyor şeklinde bir raporu var. Ne kadar tabii güvenebiliriz emin değilim ama bu olsa bile ilk dönemlerine dair bazı usulsüzlükler olduğuna dair yeni bir SEC investigation açtı üzerine. O yüzden araştırma yapıyor şu anda, acaba öyle bir usulsüzlük var mıydı diye. Hatta Bitfinex diye Twitter'da bir hesap var. Kendini tamamen Tether'in aslında nasıl yalan söyleyerek piyasayı şişirdiğine dair pek çok iddiaları ve kanıtları var. O yüzden çok tartışmalı bir konu Tether. Tether gerçekten bunları tutuyor mu, regülatörler üstüne gelir mi şeklinde bir gerginlik yaratıyor piyasada. Bugün 100 milyar dolarlık sabit stabil kripto para piyasasının neredeyse 80 milyar doları Tether'den oluşuyor. Tabii ki şu anda çok güçlenen oyuncular var. 22 milyar dolarla USDC takip ediyor mesela. DAI tamamen merkeziyetsiz yapısıyla yakından takip ediyor hacmini. Ama yine de Tether çok büyük bir oyuncu. Ve piyasalarda, al-satlarda özellikle çok fazla hacim sahibi olduğu için eğer Tether patlarsa büyük kaygı yaratabilir. O yüzden patlamaya hazır bir bomba diyoruz. Evet, yani bu gerçekten bir tehlike piyasalar için, özellikle Bitcoin piyasası için gerçekten bir tehlike. E, Bu tabii yani birçok tehlike var önde, işte bu yasa dışı e, örgütler için kullanılan, işte para aklama olarak kullanılan bir yapıda var. İşte Zcoin diye bir şey var, onu gördüm geçen. Belki hani yani şu an o kullanılıyor, artık Bitcoin onun için kullanılmıyor gibi bir durum var ama sıradaki problem Bitcoin için işte merkeziyetsiz yapılınca böyle oluyor. İnsana güvenince bir şekilde her zaman bir patlama riski var. Biz bunları takip edeceğiz. Bu bilgiler için de efendim biz de takip etmeye devam edin. Biz size söyleriz sıkıntı varsa. İşte yok bak Tether şöyle oluyor diye anlatırız yani. Furkan'la takip ediyoruz bunları. Şimdi Facebook'tan da haberler var. Hadi bakalım, Facebook çıkartıyordun Libra'yı. Libra'yı göremedik bir türlü. Nerede bu Libra diyenlerin arasındaysanız eğer, hoş geldiniz efendim. Libra gitti. Hoşçakal Libra. Libra değişti, ismi değişti. Yeni bir markayla ortaya çıkıyorlar. Yenilendiler. Daha fazla yatırım yapıyorlar. Bir blok zincir çıkartacaklar. Sonra bir coin çıkartacaklar. Hikayesini anlatmak ister misin? Yeni şeyi de ismi de ben vereyim. DM. Güzel, Evet. güzel mi isim?
DM işte. yani güzel bir isim. Güzel işte. Libra daha tutulmuştu ama DM de zamanla herhalde tutulur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi Hikayesini anlatmak ister misin? bu gerçekten bir yılan hikayesine döndü artık Facebook açısından. Çünkü en başta 100 şirketli bir konsorsiyumla çok milletli sabit paralara dayanarak bir stabil kripto para çıkartacağız dediler. Böylece %50'si dolar, %20'si euro, %10'u farklı para birimlerinden mesela rubleden gelecek şekilde destekli bir para birimi olacaktı. 100 tane şirket de bunun konsorsiyumunda vardı. En azından tamamen merkeziyetsiz olmasa da belli oranda merkeziyetsiz bir zincirle başlayıp uzun vade hedefi olarak tamamen merkeziyetsiz yapacağız bu zinciri diye hedef koymuşlardı. Ama regülatörler çok sert geldi. Özellikle bu tam Facebook'un Cambridge Analytica skandallarının patlamasının üzerine de bu projelerle gelmesi, hani bu kadar verimizle güvenemediğimiz şirkete paramızla mı güveneceğiz diye regülatörler çok sıkıştırdı Facebook'u. O yüzden pek çok şirket konsorsiyumdan geri adım attı. Şimdi hala kalan şirketler var, yeni eklenenler var ama sistem değişti. Pek çok milletin parasına değil de sadece doları olarak tutacağız dediler. Daha az oyuncuyla da olsa daha sağlıklı bir blok zinciri geliştiriyoruz, sağlam projelerle geleceğiz dediler. Çalışmaları sürüyor ama sürekli değişen bir yapı var. Hatta şu son dönemde eleştirilere Janet Yellen, yanlış hatırlamıyorsam, Facebook'un DM'i konusunda dikkatli olmalıyız diye açıklama yaptı. DM'den de hemen cevap geldi. Biz regülatörlerle yakından çalışıyoruz. Bu konuda regülasyonların karşısında olacak bir şey yapmayacağız diye telkin etmeye çalıştı. Bakalım, göreceğiz. Yakından takip ediyoruz Facebook'un DM'ini. Neler olacak? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Facebook'ta artık DM'den yürüyeceğiz. Oo. Bir espriyle burada havamızı değiştirelim efendim. DM'den yürüyelim. Tamam. Abi yapmadan olmaz bu esprileri yani. Bağırıyor orada yani. Ne yapmayayım mı yani? Sonradan Facebook laf ediyorsunuz. bunu çoktan hak etti. Yani Facebook'ta bunu çoktan hak etti. Kimse de kusura bakmasın burada. Tamam. Peki şey konuşalım. Bu CBDC'ler 2 program önce bunu konuştuk. Merkez Bankası kripto paraları. Bunlara rakip mi? Merkez Bankası'nın kripto paraları Tether'e. Şimdi Tether'in en büyük rakibi olacak gibi gözüküyor. Çünkü o da merkeziyetçi bir yapı. Bunlar zaten yani merkeziyetçi yapılar, yani Merkez Bankası. Onları nasıl bir rakip olacak? Tether'i birazcık hani oradan alıp biraz rahatlatır mı? Bence merkez bankalarının burada biraz role girmesi olumlu bir hareket. Kesin ben olumlu hareket olarak görüyorum. Sen burada hani onların bu rekabetteki yerini nasıl görüyorsun? Merkez bankalarının bu rekabetteki yeri stabil kripto paralara alternatif sunma anlamında gerçekten güçlü bir alternatif. Çünkü daha çok güven verecektir insanlara. Kesinlikle özel bir şirketin evet biz bankada bu kadar para tutuyoruz, kesin tutuyorsunuzdur şeklinde sorgulanan rezervleri yerine bir ülkenin rezerv tutması daha çok güven veriyor. Burada gerçekten rakip olup olmadığı, ne kadar halka açık blok zincirlere entegre bir sistem kurup kurmayacaklarına bağlı. Çünkü bugün Tether dediğimiz kripto para Tron'dan Ethereum'a, Avalanche'dan pek çok farklı blok zincirine kadar onların üzerinde hareket edebilen, hatta Bitcoin üzerinde Omnichannel'da hareket edebilen bir kripto para. Yani eğer bu merkeziyetsiz finans sistemine entegre olamazsa CBDC'ler, o zaman bir rakip olamaz. Çünkü insanlar hala blok zincirde hareket ettirebilmek için, merkeziyetsiz finansa katılabilmek için, akıllı kontratlarla etkileşime geçebilmek için stabil kripto paralara ihtiyaç duyar. Ama CBDC'ler de bu sisteme entegre olur. Bir parçası olursa, Ethereum üzerinde bir ülkenin CBDC listelenirse mesela, o zaman stabil kripto para piyasasından bayağı rol çalar. Hı hı. Güzel. Şimdi tabii bir sonraki aşaması için bu kripto dünyasının, Bitcoin'in bir sonraki aşaması için artık bu alışveriş olayının, internet üzerinden veya alışveriş olayının çok daha yaygınlaşması gerekiyor. Değil mi? Şimdi bu kadar volatil olan bir organizmayla alışveriş yapmak da insanı düşündürüyor. Şimdi ya yarın artarsa, benim ödediğim işte bugün bir tane televizyon alsam, televizyonu işte şu fiyata alsam yarın işte %20 artmış olacak fiyatı gibi. Bu her zaman insanların kafasında olacak yani bir şekilde. Şimdi bunun önüne stabil coinlerle buna bir çözüm olabilir mi? Yani işte Amazon'la alışverişi belki stabil coinlerle yapabilir miyiz? Bunun testleri var. Bununla ilgili haberler var. Coinbase'den, değil mi? CoinDesk'ten mi geliyor? Bu haber
anlatarak bunun hakkında bir yorum yapmak ister misin? Evet. Burada ödeme sistemlerinin entegrasyonu tabii ki çok önemli. İki şekilde entegre olabilir. Biri Ethereum'da listeli Tether mesela. Direkt Ethereum cüzdanı üzerinden Bitcoin'le, Ethereum'la ödeme alan işletmelerde direkt kare kodunuzla cüzdanınızdan göndererek ödeme yapabilirsiniz. Bu bir yolu. Ama buradaki haberimiz daha fazla mevcut ödeme sistemine entegre olabilecek bir haber. Mastercard'dan bir anons geldi. USDC ile bir partnerlik anlaşması yaptıklarını açıkladılar. Burada ne yapacaklar? Pek çok aslında Crypto.com gibi sitelerin veya Wirex gibi platformların yaptığı kripto kartları var, kredi kartları. Bunlar ne yapıyor? Siz o anda bir uygulama üzerinden Bitcoin'inizi hemen sabit bir para birimine çevirip alışveriş yerlerinde kullanabiliyorsunuz. Mastercard şu anda USDC ile bunları normal dolara euroya değil de USDC'ye çevirsek de o anda ödeme sistemi olarak alışveriş yerlerinde kullanabilir miyiz diye bir çalışma yapıyor. Eğer bu gerçekleşirse stabil kripto paralarla normal mağazalarda da ödeme alma verme yapabilmeye başlayacağız. Gerçekten umut vaat eden bir gelişme. Çünkü Mastercard çok büyük bir ödeme network'üne sahip ve USDC gibi bir stabil kripto paranın buna katılması blok zincir ekosisteminin gelişimi anlamında çok fazla umut vaat ediyor. Kesinlikle. Son olarak 30 saniyede şuna ben yorum bekliyorum. Şimdi hep dolara bağlı tabii bunlar ama niye diğer dövizlere bağlı da bir stabil coin olmasın? Bunlara bağlı olarak da çevresinde bulunduramaz mı? Euro'ya mesela bağlı olarak yani Tether gibi veya başka işte bu stabil coin'ler Euro'ya bağlı bir stabil coin oluşturabilirler mi? Tabii ki oluşturabilirler. Şimdi dolar dediğimiz rezerv para, yani dünyadaki iki ülke, Amerika dışında olan iki ülke bile birbiriyle alışveriş yaparken dolar kullanıyor. Böyle bir dünya rezerv para statüsü var. O yüzden ilk olarak bu stabil paraların hepsi dolara yöneldi. Herkes dolar kabul etti, doları kullandılar. Ama ekosistem geliştikçe daha farklı coinler de geliyor. Burada mesela Tether, EUR-T paritesiyle dijital euro çıkartacağını söyledi ve hatta Bitstamp borsası direkt bunu alıp kullanmaya başlayacağını vaat etti bile. Bunun dışında Türkiye'de de mesela 1 lira diye bir girişim var. Burada 1 TL'yi kripto para cinsinden Tether gibi rezerv tutarak exchange'lerde listeleyen TL de var hatta. Bu da globalleşirse eğer bizim de stabil bir kripto TL'miz var aslında. İyi olur da yani. Neyse, TL'miz canım TL'm. Keşke daha güçlü olsan TL. İnşallah belki bu blok zincirle biraz daha güçlenir TL, bakarsınız. Böyle bir talep artar. Böyle bir talep oluşur. Peki bugünkü programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bizi merkeziyetsizgelecek.com adresinde bulabilirsiniz. Twitter merkeziyetsiz gelecek ses harflerini çıkartıyorsunuz. YouTube'da bizi takip etmeyi unutmayın. Eğer kanlı canlı bizi görmek isterseniz YouTube, sesli dinlemek isterseniz Spotify, Apple Podcast gibi kanallardan tercih ettiğiniz bütün kanallarda var. Oralarda bizi dinleyebilirsiniz efendim. Yorum yaparsanız, beğenirseniz, takip ederseniz çok seviniriz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bugünkü programın sonuna geldik. Hoşçakalın. Bizi her yerde bulabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Fikir üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.